Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Öncelikle bugünkü macerama dahil olmak istediğiniz ve videoya tıkladığınız için teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Çok kısa bir süreliğine sizi şöyle kenara alabilir miyim? Çünkü müsaadenizle bir başkaldırıyla başlamak istiyorum. Affınıza sığınarak biraz sert bir giriş yapmak istiyorum videoya. Bu ülkeye gidersen sana reklam vermem, şu ülkeye gitmelisin diyen markalara gelsin. 4 yıl önce işimden istifa ederken istifa etme sebebim tam olarak buydu. İstemediğim zamanlarda, istemediğim lokasyonlarda bulunmak istemediğim için işimden istifa ettiğim için, para kazanmak için seyahat ruhumdan vazgeçmeyeceğim. Bunu bana dikte ettiğiniz için, dünyanın bazı ülkelerini küçümsediğiniz ve seyahati sadece zengin ülkelere gidebilen insanlara atadığınız için sizi ikiyüzlü buluyorum. O yüzden sizi desteklemiyorum. Bana sponsor olup beni bir ülkeye göndermeniz ve o ülkeyi tanıtmamı istemeniz ayrıdır ama sizden alacağım 3-5 kuruş için gitmek istemediğim herhangi bir ülkeye gidip içerik yapıp 50 saniyesini size ayırıp ufacık bir miktar para kazanmak istemiyorum. Seyahat anlayışım bu değil. Hiçbir zaman bu olmadı. Hiçbir zaman da bu olmayacak. Seyahat ekipmanları ve pazarlanabilecek ürünler sadece belli lokasyona gidebilen insanlar için değildir. Seyahat etmeyi seven, seyahat tutkusu olan, seyahat etmek isteyen herkesin ihtiyacıdır. Teşekkürler. Sevgili izleyicim, geri gelebilirsiniz. Öncelikle bu sert giriş için özür diliyorum sizden. Size de söylemek istediğim birkaç şey var. Kullandığım ürünleri, sevdiğim ürünleri size pazarlamak, size göstermek, bunlarla ilgili hiçbir problemim yok. Bunu seve seve yaparım. Çünkü herkesi seyahati teşvik etmek istiyorum ve herkesin seyahatini daha kolay hale getirmek istiyorum. Nasıl seyahat ettiğinizin hiç önemi yok. Seyahat konforunuzu arttırmak istiyorum. O yüzden kullandığım ürünler, markalar, bunları paylaşmakla ilgili bir sıkıntım yok. Ama ben sizi bir ürün alıcı, bir müşteri olarak görmek istemiyorum. Bir ülkeye gidip de şu videoyu 60.000 kişi izler, bu videoda yaptığım şu reklamın ürününü en az bir 200 kişi alsa şuradan şu kadar para kazanırım gibi bir hesapla gezmek istemiyorum. Belki yatağınızda izliyorsunuz, belki ailenizle izliyorsunuz, belki yemek yerken canınız sıkıldı izliyorsunuz, belki siz ilk defa bana denk geliyorsunuz ve merak ettiğiniz için girdiniz. Bana bir vakit ayırmak istediğiniz için aslında bu videoya geldiniz. O yüzden sizi sadece potansiyel müşteri olarak görmek istemiyorum. Videonun konusuna gelirsek, şu an ben neredeyim? Özbekistan'ın ücra bir köşesinden selamlar. Bu biraz samimi bir video başlangıcı olacak. Dün geceden beri sorguladığım birkaç şeyin artık nihayet neticelendirdim kendi içimde. Ve madem çoğunuz Afrika videolarımdaki beni özlediniz, ben de sizin gibi kendimi gerçekten çok özledim. Bir süredir kendimi sokmaya çalıştığım birkaç kalıp olduğunu fark ettim. Özellikle bu YouTube ve gezi işini profesyonel bir noktaya taşımaya çalıştığım için çok yanılsamalara düştüm aslında. Bir taraftan otostop çekiyorum. Devam edeceğim. Otostopla nereye mi gidiyorum arkadaşlar? Afganistan'a gidiyorum. Hiç böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Şu an Özbekistan'da ulaşım problemi çekiyorum sürekli. Tren yok, otobüs yok, hiçbir şey yok yani. Var ama böyle en yakın tren bileti bir ay sonraya falan. Selam. Nereye gidesen abi? Düz, doğru. Tamam. Selam. Hiçbir emniyet kemeri çalışmıyor burada. Emniyet Heh, tamam. Yok. Gerekir. Bana bazen soruyorlar, korkmuyor musun otostop çekerken diye. Diyorum ki ben 4 yıldır dünyayı geziyorum. Bence insanlar benden korkmalı. Özbekistan'da gezmem gereken yerleri gezdikten sonra Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ne gitmiştim ve maksadım aslında oradan trenle Kazakistan'ın Aktau şehrine gitmekti. Özbekistan'da biraz seyahat konusunda, ulaşım konusunda bir tık zorlanıyorum çünkü Aktau'ya gitmek için en erken tren bileti bir ay sonraya olduğu için tren kullanamıyorum. Bugün mecburi olarak çekeceğim ve yolumuz çok uzun. 1200 kilometre boyunca ilerleyeceğiz. İlerleyebildiğim noktaya kadar ilerleyeceğim. Varış noktam Afganistan sınırı olacak. Afganistan için vize almak falan öyle kolay değil. Özbekistan sınır kapısında böyle küçük bir elçilik gibi bir şey var. O elçiliğe gidip oradan vize almanız gerekiyor. Biraz farklı bir rota olduğu için benim için bunu da ayrıca çekmek istedim. Özbekistan hakkında güzel bilgiler edinmek, eğlenceli videolar izlemek, bazı şehirlerini tanımak isterseniz Özbekistan'ı gezerken zaten video çekmiştim. Şu anda Özbekistan'dan çıkış videosundasınız. Afganistan için bir hayli heyecanlıyım aslında. Yani sizi şu an korkutuyor olabilir Afganistan'a gidiyor olmam. Afganistan'a gidiyor olmak çok korkutucu bir şey değil. Özellikle Özbekistan'da
Bir sürü gezen insanla tanıştım, bir sürü gezginle tanıştım ve günümüzün en normal sohbeti işte haftaya Afganistan'dayım falan yani. Buranın en normal olayı Özbekistan'dan Afganistan'a gitmek gezginler için. Herhangi bir güvenlik problemi yaşamayacağım, herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım. Benim için sıkıntı olabilecek tek şey maddi kaygı. Çünkü Afganistan gerçekten çok pahalı. Yani Afganistan'ı gezmek o kadar kolay değil. Güvenlik açısından bahsetmiyorum. Maddi olarak gerçekten zorlayıcı bir ülke. Her yer için ayrı izin almanız gerekiyor ve her izinde ayrı ayrı fiyatlandırmaları var. Yani 3 şehre gideceksem ben 3 kez ayrı ayrı para vermek zorundayım. Zaten ülkeye giriş bir 100-110 dolar kadar ve yani sınır için herkes farklı şey söylediği için aslında sınıra gittiğimde öğreneceğim. Net bilgileri size de aktarıyor olacağım. Afganistan gezisini kesinlikle takip etmenizi öneriyorum. Farklı bir gezi olacak. Yapmak istediğim çok değişik şeyler var. Hem bir kadın gözüyle görmek isterseniz, hem ülkeyi merak ediyorsanız, normal lokal yaşamını merak ediyorsanız, gezilecek nereleri vardır, nereler gezilir, turistler nereyi ne kadar gezebilir bunları merak ediyorsanız beni izleyin. Takipte kalın. Bindik bir alamete gidiyoruz Afganistan'a. Abi, Eke, senin adın ne? Bahtiyar. Bahtiyar. Memnun oldum. Nere? Taşkentli misin? Ha, Taşkent. Taşkentlisin. Ne zamandır tır sürüyorsun? Ha? Ne zamandır bu iş yapıyorsun? Kaç yıl oldu? Yok, kaç yıl sürüyorsun? Kaç yıl? 10 yıl? 5 yıl? Ya, 4 yıl? 20 yıl. Ha? Dıvat. 2 yıl. Dıvat. Dıvat? Rusça bilmiyorum ya. 20 yıl. 20 yıl. Şey gibi darlayan muhabir gibi. Özbekistan'da misafirperverlik had safhada, abi bana sürekli bir şeyler getiriyor. Bir tane sıcak, bir tane soğuk içecek getirdi bakın. Teşekkür. Rahmet. Ülkeyi gezerken en güzel yemekleri de ya böyle gerçekten sadece yerellerin gittiği yerlerde yiyorum ya da otostop sırasında yiyorum. Çünkü genelde gitmediğiniz şehirlerden geçerken duruyorsunuz ve oraya has şeyler yiyorsunuz. 2,5 haftadır Özbekistan'dayım. İlk defa balık yiyorum. Yakınlarda bir nehir var, o nehrin balıkları. Ve her yörenin ekmeği de farklı olduğu için böyle durumlarda farklı yörelerin ekmeklerini de yiyorum. Şöyle bir sos var. Abi ödedin mi? Ha? Ben de ödeseydim. Pul. Ya, Balık. Yok. Ne kadar ödedin? Yok. Tamam, kaç pul ödedin? Kaç? 100 bin, 150 bin? Yok. Söyle, fiyatını söyle. Fiyatını öğrenelim bari. Tamam, fiyat söyle sadece, bilelim. Tamam. Tamam, ben mihmahım. Misafir mihmah. Tamam, rahmet. Kendine iyi bak, bye bye. Ha. Binmesi de zor, inmesi de zor. Hadi bay. 6 saat kadar yol yaptık ve 6 saatin 6'sı da bir çölün içindeydi ve ben bu çölü 4. kez geçiyorum. Bu 600 kilometrelik çöl yolunu 4. kez geçtiğim için o kadar sıkıldım ki yarın da bir bu kadar daha yolculuğum olacak. Kimse benim gibi bu kadar azimli bir şekilde Afganistan'a gitmeye çalışmamıştır tarihte. Şimdiki Afganistan aşkına bakın. Zorluyorum yani, sınırları zorluyorum. Ben şehrin tam merkezinde inmemiştim. Tam taksi çağıracaktım. Sonra bir hanımefendi durdu. Beni tam olarak kalacağım yere götürmeyi teklif etti. Şimdi birlikte gidiyoruz. Adınız ne? Vasila. Vesile. Memnun oldum. Ayşe ben. Buhara çok güzel. Benim en sevdiğim şehir. Prezident ko'chaga borganmisiz? Prezident ko'cha chiroyli. Yangi hokimiyat qurildi. Bayroqlar qo'yildi, gullar qilindi. Dahshat manzara. Ben sadece Taşkent, Semerkant, Buhara, Xiva, Nüks. Men bora, men Hı hı. Turkmandan tushaman. Hı hı. Tag'amlar, arablar kelib chiqishi, arablar, turklar kelib Evet. chiqishi. Arab, Arap, Türk. turk. Bizning millatdoshi ki. Evet. Biraz Özbekçe, Türkçe okşuyor. 100 metr. Rahmat. Sizga qattigina pul bering. Hı? Taksida emas, ozgina ko'nglingizdan chiqarib pul bering. Taksida emas. Evet. Ne kadar ama? Dengi o'zbekcha bering, taksida emas. Tamam. Ha. Ne kadar? Ko'p emas, ozgina. Ben bilmiyorum ki hiç. Ama bilmiyorum, az ne kadar bilmiyorum. So'mingiz bormi? Son var. Hey, chiqaring. Yana bitta 5 minglik bormi? Hı? Bir dona 5 minglik bormi?
Sizce birazcık ayıp olmadı mı? Ben zaten taksi çağıracaktım, gerek yok falan dedi. Gel işte ben seni bırakırım falan dedi. Baktı yani ne kadar param var falan diye. İçinden aldı alacağını. 15.000 som aldı. Yani çok değil. Tamam teşekkür ederim ama taksi çağırsam da aynı şeymiş. Buhara'ya 3. gelişim. Birazcık sıkmadı değil. Yani başka bir şehir olsa bayağı bir bunalırdım ama Buhara'yı gerçekten çok sevdiğim için 3. gelişim bile olsa şu an böyle bir çevreye bakınca bile İçim ferahladı. Özbekistan yemek videosuna kesinlikle bakın. O videoda Buhara'yı geziyorum. Aynı zamanda Özbek yemeklerini yiyorum. Bu şehri görmenizi çok isterim. Ara sokaklarda çok güzel şeyler var. Burası bir çöl şehri sayıldığı için böyle evler dip dibe, labirent gibi kapalı. Güneşten korunmak için böyle inşa edilmiş hepsi. Tek sıkıntı çok güzel binalar var ama hepsi otel. Hepsi otelleştirilmiş. Biraz Mardin gibi. Selam. Giriş burası, giriş. Rezervasyon var. Nadin noşta. Bir kişi. Bir kişi, hostel. Hostel. Yeni günden selamlar. Çok fazla uyuyamadım. Gece araştırma yaptım. Afganistan'ı düşündükçe kalbim böyle bir pırpır atıyor. O yüzden çok fazla araştırma falan yaptım. Çok uyuyamadım. Ama kaldığım otel gerçekten çok konforlu. Özel odaları da var ama ben hostel odasında kaldım. Şurada bir gece yattım. Güzel, temiz bir yer. Böyle banyosu falan da okeydi yani. Güzel bir ortak alanı var. Kahvaltısı da bayağı iyiydi. Özbekistan'da bir kural var. Nerede kalırsanız kalın her çıktığınız yerden böyle bir orada kaldığınıza dair belge almanız gerekiyor. Çünkü Özbekistan'dan çıkarken ne yaptın, nerede kaldın diye sorgulayabilirler ve bir miktar ceza uygulayabilirler diye duydum. O yüzden her kaldığım yerden çıkarken mutlaka alıyorum. Unutursam WhatsApp üzerinden bana gönderiyorlar zaten. Aslında güzel dinlendim ama bir tık gözümde yol inanılmaz büyüyor. 7 saatlik bir yolumuz var. Şehirden bir tık daha hızlı çıkmak için ben taksi çağıracağım. Şehrin çıkışına doğru artık oradan otostop çekmeye başlayacağım. O da 22.000. 22.000 som. Buradaki taksiler farklı renkte değiller. Hatta insanların çoğu kendi şahsi aracını da taksi olarak kullanıyor. Yolda gördükleri insanları belli bir noktaya götürüyorlar. Para talep ediyorlar. Ben genelde tır falan durdurmaya çalışıyorum ama yine de araçlar da duruyor bazen. O zaman da zaten taksi gerekmez diyorum. Selam, taksi mi? Taksi gerekmez, sağ ol. Otostop, düz böyle. Kaşkadarıyor musun? Kaşkadar'a gidersin. Kaşkadar, bilmiyorum, anlamadım. Siz nereye yer yok arabada. Adam var arabada. Yer yok zaten. Gerek yok. Teşekkür. Abi araçta yer yok. Abi taksi mi? Taksi yemez. Taksi gerekmez zaten. Bana mı durdun? Bana durma. Taksi gerekmez dedik zaten. Garip ha, bazı insanlar garip gerçekten. Selam, taksi mi? Taksi gerekmez, sağ ol. Selam. Bunu binsem gitsem ya böyle. Yavaş yavaş. Selam, düz doğru. Geleyim ben. Gidebildiğimiz yere kadar. Gerek yoktu ya. Teşekkür ederim. Çikolata. Siz nerelisiniz? Dastaflıyım. Hı? Dastaflıyım, dastaflıyım. Destefne. O ne demek? Destefne? Ekmek, her şey ediyorum. Aa, Tabii tamam. Adınız ne? Olsun, adınız ne? Rana. Memnun oldum. Ayşe ben. Çok güzel. Tanışkenimden. Ben de memnun oldum. Hoş geldiniz Bukhara'ya. Hoş buldum. Bukhara'dan Türkiye'ye selam. Selamlar. Selamlar. Ben 2 haftadır Özbekistan'ı geziyorum. Burada bunu çok gördüm. Böyle araçlarda radar şeyi var, dedektörü var, alarmı var. Direkt ötüyor hız sınırını geçince. Birçok araçta gördüm bunu. Bir tebriği hak ediyorum ama önce güzel bir uykuyu hak ediyorum. Sınıra geldik. Zor oldu. Taksiye bindim, otostop çektim, minibüse bindim, tekrar taksiye bindim, tekrar otostop çektim. En nihayetinde geldim. 9 saat sürdü. Şimdi mışıl mışıl uyuyacağım. Sabah da erkenden kalkıp vizelerimizi halletmeye gideceğiz. Daha sonrasında güzelce tüm gün boyunca dinleneceğiz. Umarım. Umarım vize için herhangi bir sorun olmaz. Umarım burada 10 gün beklemem gerekmez. Şans dileyin.
Günaydınlar. Bugün evimde uyanmış gibiyim. Çünkü kaldığım yer gerçekten o kadar uzun yollar ve o kadar kurak topraklardan sonra hiç tahmin edemeyeceğim konforda bir yer. Bu sınır şehrinde konaklayacak yer bulmak çok zor. 2-3 tane yer var ve burası en uygun olanıydı ve bence çok güzel. Şöyle bir mutfak alanı var. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Akşam geldiğimde burada yemek yapmışlardı. Birlikte yemek yemiştik. Bugün de beraber yemek hazırlayacağız arkadaşlarla. Çok güzel bir ortak alanı var. İnternet falan süper. Çevrede kitap var, müzik aletleri var, odalar çok iyi, banyo falan çok iyi yani tamamen evinizde hissetmeniz için yapılmış burası. Çok ferah. Gerçekten hiç beklemezdim bu Termez'de böyle bir yer bulabileceğimi. Gecelik $20. Bugün büyük gün, o yüzden biraz heyecanlıyım. Şimdi bu Afganistan seyahati için oluşturulmuş çok geniş bir WhatsApp grubu var. O WhatsApp grubunun da alt grupları falan var. Bayağı işte oraya giden, Afganistan'a giden bütün insanların olduğu bir grup burası. Ama herkes yine de farklı bir şey söylüyor çünkü kurallar sürekli değişiyor. Geçen hafta girenle bu hafta girenin yaşadığı şeyler aynı şeyler değil. Selam. Dolar. Buradaki bankamatiklerden dolar çekemiyorum. Som çektim. Som'u değiştirmek istedim ama $100'dan fazla da som çevirmiyoruz dediler. O yüzden bence en iyisi orada ödeyebiliyorsak somla ödeyelim. Ödeyemiyorsak bize bir yol yordam göstersinler. Çünkü geç kalmak istemiyorum. Konsolosluk saat 9'da açılıyor. Şu an saat 9.30. İşte bütün param böyle bitti. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İçeri girerken telefonları, kamerayı falan her şeyi dışarıda bırakmam gerekti. İçeriye bir girdim, içeride yok arkadaşlar. Mersinli 2 tane tır şoförüyle tanıştım. Afgan bir kızla tanıştım. Kazakistanlı yalnız gezen bir kızla tanıştım. Zaten daha önceden tanıştığım, burada karşılaştığım bisikletle gezen Alman bir abiyle görüştüm. İngiltere'den gelen yine bisikletle gezen biriyle daha tanıştım. İçeride çok fazla gezgin de vardı. Gezmek için giden de vardı, iş için giden de vardı. Yani aslında demem o ki şunu da biraz daha anladım. Böyle Afganistan'a gidip de içerik yapan, video çeken insanları görüyoruz biz haliyle. Ama içerik yapanların dışında da Afganistan'a her gün sürekli bir dünyanın başka yerlerinden giden gezginler oluyor. Zaten şaşıracağımı biliyorum. Afganistan'a gittiğimde birçok konuda şaşıracağımı biliyorum. Ama tahminimden daha çok şaşıracak gibiyim. Şimdi bana ne sordular? Önce bir pasaportuma baktılar. Nerelere gitmişim onlara bir baktılar. Bunları onayladıktan sonra bir form çıkartmaya gönderdiler. O formu da çıkarttım. Yaklaşık bir 2 saattir falan aslında bunlarla uğraşıyorum. Bana bir yazı yazdırdılar. Planlarımı, ne yapacağımı, her şeyi orada açıkladım. Instagram'ımı yazdım, YouTube'umu yazdım. İncelediler, baktılar, sorun görmediler. Bana şöyle bir kağıt verdiler. Bu kağıtla beraber Milli Banka'ya gidiyorum ve Milli Banka'ya $130 bir para ödemesi yapacağım. Ondan sonra tekrardan geri döneceğim. Ödememi yaptım, geldim. Konsolosluk kapanmış. Ama akşam üzeri 5.30'da geleceğim, pasaportumu bıraktım. 5.30'da damgalı bir şekilde bana vereceklerini söylediler. Başka sorun olmazsa yarın Afganistan'dayız. Kaldığım yere gitmeden önce de markete geleyim dedim. Çünkü o güzel mutfakta bir şeyler yapmak istiyorum. Tabii ki de en basitinden makarna yapacağım. Bir de böyle makarnaları bakın. Böyle istediğiniz kadar artık 100 gram, 200 gram. Nasıl isterseniz siz kendiniz alıyorsunuz. İsterseniz karışık. Hepsi aynı fiyat. Som aynı. Tamam. Makarna, biber, domates, 2 tane muz, bir tane de şöyle köfte aldım. 53.000 som. Rahmet. Kolay gelsin. Olur YouTube. Instagram var. Bu. Memnun oldum. Bye bye. Sıcaktan öleceğim artık. Afganistan'da böyle sıcak olacak. Kaldığım yerin ismi Comfortable Homestay. Adı gibi rahat, rahat ev kalışı. Başardık. Bir haftadır bunun için uğraşıyorum. Başardık. Hiçbir vizeyi bu kadar aldığımda bu kadar sevindiğimi hatırlamıyorum gerçekten. Çünkü benim için çok zorlayıcı oldu. Şöyle şak. Yanımda size bahsettiğim konsoloslukta tanıştığım arkadaşım var. Rize. O kadar mutluyuz ki böyle How do you feel about it? I was so wondering. I was so worrying about that, but finally I have Yay! a so it's my Congrats! happiest day. It takes only 3-4 hours. 3-4 hours. So it was Yeah, it so was one fast. day. Yeah.
We are celebrating here. Bisikletli arkadaşlar da onlar da aldılar. Şimdi congrats. They got their visas also? Yeah. You got your visa, right? Yeah. Cool. Perfect. Can I ask you my questions that I receive all the time from Instagram? Yani Instagram'da Afganistan'ı paylaştığımı YouTube'da paylaştığımdan bir 2-3 gün önce paylaşmış oluyorum ve paylaştığımdan beri bana o kadar çok soru geliyor ki onları da ona sormak istiyorum. Are you traveling solo? Yeah, solo female traveler. I guess it's easiest way when you're alone. You can just solve any problems. You don't need to ask Exactly. anyone, so you just do anything what you want. Is it your first time traveling to Afghanistan? Yeah, so excited. No offense, I'm gonna ask you questions that I receive. It's not my opinion. How you get the money? No. About Afghanistan, first of all, are you crazy? Are you crazy to go to Afghanistan? For sure, yeah. I had a lot of arguments with my parents for sure. Yeah. They said no, like for 1 year, and then I was showing photos and then videos from Afghanistan. I wanted to show that it's a really safe place. So it wasn't easy. I was crying a lot. I have a new friend from Turkey. And you also do content, right? Yeah. I would like to add your yeah. channel Yeah, and yeah. your Instagram. Rize'de bu arada Instagram hesabı var ve tek başına seyahat ediyor zaten ve bu bütün tecrübelerini de Yeah. paylaşıyor Instagram'da. Yeah, yeah. Cheers again with Nihayet o sabah geldi. Son take shower today. Afganistan gece hayatına hoş geldiniz. Let's go. No taxi. No taxi. Let's go. Yeah, it's like Turkish teacup. That's for Herat. No, I record myself. Sadece yalnız olmak istiyorum. Burada benim herhangi bir tercümana ihtiyacım yok, yardıma ihtiyacım yok. Kimse beni rahatsız etmiyor yani. Sadece siz geliyorsunuz, soru soruyorsunuz. Biliyorum, Afganistan güzel bir ülke. Ben bu güzel ülkeyi gezmeye geldim. Bana şans dileyin. Afganistan serilerimi sakın kaçırmayın. Afganistan'a polemik yapmaya gitmiyorum. Afganistan'a kötülemeye de gitmiyorum. Tam olarak kendi deneyimim neyse onları filtresiz bir şekilde olduğu gibi göstereceğim. Gezilecek yerlerini gezeceğiz, yemeklerini deneyeceğiz, insanlarla sohbet edeceğiz. Kadın olarak her istediğim şeyi özgürce yapabileceğimi zannetmiyorum. Ama elimden geldiğince Afganistan'da eğlenerek gezmeyi ve size de ülkeyi tanıtmayı istiyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, eğer hala abone değilseniz gelecek videolar için abone olmayı unutmayın. Öpüyorum, kendinize iyi bakın. Bye.